Videodaki anlatma sıram, sigorta kutusunun çalışma mantığı, batarya ve odalar, ardından animatronikleri nasıl yenebileceğimiz. Uzatmadan anlatmaya başlayayım. İlk olarak çoğu kişi sigorta kutusunun nasıl çalıştığını anlamamış. Sigorta kutusunda 5 adet bölme ve bu bölmelere takılan bataryalar var. Yukarıdaki paralel 3 bölme 3 monitörü temsil ediyor. Sırasıyla sağ monitör kamera 1, orta monitör kamera 2 ve sol monitör kamera 3. Bir de altta dikey bir şekilde duran ve yanında ana ışık anlamına gelen main yazan ve gölgeden biraz daha koyu griye çalan bir bölme var. Ana ışık en önemli olanı, çünkü eğer şarjı biterse tüm devreler kapanıyor, hatta sigorta kutusu bile açılmıyor ve ölüyorsunuz. Ana ışığın azalıp azalmadığını masamızın hemen karşısındaki veya arkasındaki abajurların titremesinden anlayabilirsiniz. Monitörlerin ise ekranının altında monitörün şarjını gösteren bir pil simgesi var. Ayrıca monitörlerin şarjı azaldıkça ekran bozulmaya ve pikselleşmeye de başlıyor. Zaten sigorta kutusunda da sağdan sola doğru olan göstergeler aracılığıyla tüm ışık kaynaklarının şarj seviyesini görebilirsiniz. Peki herhangi bir kaynağın şarjı azalırsa veya bataryası biterse bunu nasıl dolduracağız? Cevap basit. Bataryayı değiştirerek. Yapmanız gereken şey bataryayı elinize alıp takacağınız bölmeye tıklamak. Ve en önemlisi, sigorta kutusuna feneri bırakınca şarj olmuyor. Fenerin şarjını değiştirmek için ise fenerin üzerine tıklamanız lazım. Böylelikle bataryayı fenere takmış oluyorsunuz. Feneri her seferinde sigorta kutusuna koymamızın nedeni herhalde batarya takmakla uğraşırken elimizde yer kaplamasını istemememiz. Peki bu bataryaları nereden bulacağız? Bunun için 10 farklı yer var. 5 tanesi masanın arkasında kalan 2 dolap ve 3 çekmeceli komodin, diğer 5'i ise masanın karşısında bulunan 3 çekmeceli komodin ve komodinin sağında kalan 2 dolap. Bataryalar rastgele bir şekilde var oluyorlar. Yani yeni bataryalar için bu yerlere tekrar bakmanız gerekecek. Şimdi ise odalardan bahsedelim. Animatroniklerin bulunabileceği 3 yer var. Biri solumuzda ve kamera 1 ile eşleşen bir oda. Diğeri ise masanın tam karşısında bulunan ve kamera 2 ile eşleşen 2 kapılı bir oda. Sonuncusu ise çoğu kişinin fark bile etmediği masanın sağındaki perdenin arkasında bulunan ve kamera 3 ile eşleşen pencere. Etkileşim kurabileceğimiz yerler bu kadar. Şimdi ise en önemli madde olan animatroniklere geçelim. 1. Freddy. Freddy için yapmamız gerekenler basit. Monitöre sık bakmanız ve Freddy'yi gördüğünüz odaya gidip ışık tutmanız lazım. Kısa bir jumpscare atacak ve kaçacaktır. Oyunu bitirinceye kadar yaklaşık 12 kere falan bunu yapmanız gerekiyor. 2. Foxy. Foxy oyundaki en önemli karakterlerden biri, çünkü çok çabuk saldırabiliyor. Ondan kurtulmak için yapmanız gerekenler çok basit. Monitörde Foxy kaybolana kadar monitörün odak noktasını Foxy'nin gözüne odaklayarak onu bozmak. İlk başlarda 3 kez bozmak yetse de oyun ilerledikçe 6-7 gibi rakamlara çıkabiliyor. 3. Bonnie. Bonnie bu oyunda troll bir karakter. Aynı FNAF 2'deki Balon Boy gibi. Eğer monitördeyken Bonnie'nin suratına bakarsanız kameraya yumruk atıp o sırada kullandığımız monitörün bataryasını bitiriyor. Anlamak başta biraz zor gelebilir ama çatal gibi uzuvları onu diğer animatroniklerden ayırıyor. Eğer onun olduğu odaya girerseniz karnınıza yumruk atıp sizi bir süreliğine sersemletiyor ve fenerin bataryasını bitiriyor. Yani monitördeyken ona doğrudan bakmayın ve onun bulunduğu odaya girmeyin. 4. Chica. Chica da kafa karıştıran başka bir karakter ama Chica'nın da mantığı aslında basit. Chica odaya doğar doğmaz bizim batarya topladığımız 10 konumda rastgele bir şekilde 3 tane cupcake ışınlanıyor ve sizin tek tek bu noktaları kurcalayıp onları fenerle yok etmeniz gerekiyor. Ancak Chica'da Foxy gibi önceden 3 gibi bir sayıyla başlasa da cupcake sayısı sonlara doğru 6-7'yi bulabiliyor. Videoyu bitirmeden önce birkaç küçük ipucu daha vereyim. Her zaman elinizde batarya bulundurun ve elinize ikinci bir batarya alamayacağınız için diğer bataryanın yerini aklınızda tutun. Ortadaki odada Freddy'nin şu konumuna dikkat edin. Hem çok köşede duruyor hem de çok küçük bir kısmı gözüküyor. Daha anlatılabilecek şeyler var ancak başlangıç için bu kadarı gayet yeterli. Bu yüzden oyundan keyif almaya bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.